Sesli Yolculuklar serimize hoş geldiniz. Bugün İsviçre'nin belki de en masalsı kasabalarından birinden Brienze'den yola çıkıyoruz. Rotorn tren istasyonunun önünden geçip Brienz Gölü kıyısından Interlaken'e, oradan da La Tervuren Vadisi'ne doğru ilerleyeceğiz. Yaklaşık yarım saatlik bir yol ama her virajda farklı bir manzara, her kilometrede başka bir düşünce bırakıyor insana. Bu seride sadece yolları değil, o yolların insanda bıraktığı sessiz duyguları da konuşacağız. Arkanıza yaslanın. Şimdi biraz düşünme, biraz hissetme, biraz da sadece yolun sesini dinleme zamanı. İsviçre yollarında giderken ilk fark ettiğimiz şey sessizlik. Ne bir korna, ne bir selektör, ne de sabırsız bir sürücü. Sokakta bağıran yok, tartışansa hiç yok. Köpekler başıboş dolaşmıyor, çöpler yola atılmıyor. Sigara içen bile nadir. Her şey düzenli. Ama insan sesi de az. Bir çocuğun kahkahası, bir satıcının merhabası. Birinin camdan sarkıp kolay gelsin deyişi. Onlar yok mesela. Bazen bu sessizlik huzur gibi geliyor. Ama bazen de bir şeylerin eksikliğini hissettiriyor. Belki de huzur dedikleri şey tam da bu sessizlikte gizli sanıyoruz. Ama huzurla yalnızlık bazen aynı manzaranın iki farklı yüzü gibi. Bu ülkede kurallar işler, sistem kusursuzdur.
Kimse kimsenin hakkına girmiyor mesela. Kimse kimsenin sınırını da aşmıyor. Ama insanın içindeki sıcaklık da bazen bu kurallar arasında kayboluyor. I remember the first time we met, face to face, kiss on my neck. How could I forget something that hasn't happened yet? I'm wasting my time, losing my mind over all this wasted time. I know I'm impatient, but baby, give me a chance. I'll do whatever you say. I can't afford to cry any more tears. You turn into all my fears. I want you here with me. I want you here with me. İsviçre'ye bakan biri genelde şunu söyler. Burada yaşanır. Evet, yaşanır. Ama yaşamak sadece nefes almak değil ki. Bazen bir çayın dumanında, bazen akşam kapını çalan bir komşunun "gel bir çorba içelim" deyişinde gizlidir hayat. Burada öyle şeyler yok. Her şey planlı, düzenli ve ölçülü. Sanki hayatın kendisi bile bir Excel tablosuna yazılmış gibi. Mesela önde bir kamyon tın tın gidiyor diyelim. Ne kenara çekilip arkamda belki acelesi olan vardır diyor, ne de arkadakiler şuradan sollayıp geçelim diye düşünüyor. Herkes birbirini milimetrik bir sabırla takip ediyor. Kuraldan şaşmak yok. Ama bazen bu kadar kurallı olmak da insanı biraz robotlaştırıyor. Mükemmel işliyor ama kimse kendi fikrini katmıyor hayata. Sizce hangisi daha iyi? Bireysel olmak ama kuralla kukla gibi yaşamak mı? Yoksa özgür olmak ama saygıyı da kaybetmeden yaşamak mı? Burada çimler bile belirli günlerde biçiliyor. Aksi zamanda biçersen komşun seni şikayet ediyor ya da biçmezsen belediye ceza kesiyor.
Böyle robotize bir kural olur mu? İnsan kendi bahçesinin zamanını bile kendisi seçemiyor bazen. I remember the first time we met, face to face. Kiss on my neck, how could I forget something that hasn't happened yet? I'm wasting my time, losing my mind over all this wasted time. I know I'm impatient, but baby, give me a chance. I'll do whatever you say. I can't afford to cry any more tears. You turn into all my fears. I want you here with me. I want you here with me. Ama bizde de başka uçlar var tabii. Mesela gece 11'de matkap sesi. Sabah ilk üst komşudan sandalye gürültüsü. Ya da apartman önüne çiçek dikeceksin diyelim. Boş ver abi, kim uğraşacak diyen bir rahatlık. Yani biri fazla sıkı, diğeri fazla gevşek. O yüzden insan ister istemez düşünüyor. Keşke ikisinin ortası olabilse. Ne körü körüne kural, ne de sınırsız serbestlik. Saygı ve özgürlük birlikte yürüyebilse belki o zaman gerçek huzurdan bahsedebiliriz. Turn into all my fears. I want you here with me. I want you here with me. İnsan ister istemez düşünüyor. Ben burada huzurlu olur muyum? Güvende olursun, sessiz yaşarsın. Ama iç sesin sessizse o zaman nereye gidersen git aynı kalırsın. Belki de mesele coğrafya değil. Belki mesele içindeki trafiği azaltmak, kornaları susturmak, telaşları bırakmak. İnsan ruhunun ait olduğu yerde huzur bulur. Bu bazen doğduğun yerdir, bazen hiç planlamadan vardığın bir kasabadır, bir manzaradır. Ya da sadece sevdiklerinle oturdun o akşam sofrasıdır. İsviçre'de huzur vardır, evet. Ama garanti bir mutluluk yoktur. Kimse kimseye huzuru altın tepsiyle sunmuyor. Ne burada ne de başka bir ülkede. İnsan sanıyor ki taşınırsa her şey değişir. Ama bavula ruhunu koyamazsın. O seninle gelmezse dünya kadar huzur içinde olsan da bir yanın hep eksik kalır. Ve belki de asıl mesele nerede olduğun değil, kimlerle o yolu yürüdüğün. Bu yolculuk bana hep şunu düşündürür. İnsanın yaşadığı yer değil, yaşama biçimi belirler huzurunu. Kimi sessizliği sever, kimi kalabalığı. Kimi dağları seçer, kimi denizi. Ama herkesin aradığı tek bir şey var aslında. İç huzur. Eğer iç sesin huzurluysa, dünya senin için zaten İsviçre'dir. Çünkü insan yalnızken bile huzurlu olabilir. Ama sevdikleriyle olduğunda o huzur anlam kazanır.
Bir sonraki sesli yolculuklarda görüşürüz. Yolda kalın ama huzurla. I remember the first time we met, face to face. Kiss on my neck, how could I forget something that hasn't happened yet? I'm wasting my time, losing my mind over all this wasted time. I know I'm impatient, but baby, give me a chance. We'll do it